Can dostlar, Sovyet Yolculuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere eşsiz bir tarihi olaydan bahsedeceğim. Dünyanın en uzun süren kuşatmalarından biri olan Leningrad kuşatması esnasında ortaya çıkan Dmitri Shostakovich'in 7. senfonisinin Leningrad'da yapılan galasından size bahsedeceğim. Muazzam bir emek, muazzam bir tarihsel süreç barındırıyor. Savaş günlerinin zorlu şartlarında bu tür müzikal etkinlikler gerçekten çok zordu. Büyük emeklerle yapılan bu senfoni anlatılmaya değer. Gelin hep birlikte bu tarihi ana tanık olalım. Evet dostlar, Shostakovich'in 7. senfonisi 9 Ağustos 1942 günü Leningrad'da gerçekleştirilen bir müzikal etkinliktir. 7. senfoninin ilk kez sahnelendiği bir galadır arkadaşlar. Bu galanın olduğu gün 2. Dünya Savaşı dönemiydi ve Leningrad Naziler tarafından büyük bir kuşatma altındaydı. Normalde 27 Aralık 1941'de tamamlandı ama tabii ki o anda sahnelenmedi. Shostakovich bu eserini ülkesinde savaş nedeniyle kurban olan tüm insanlara ithaf etmiştir arkadaşlar. Leningrad kuşatması gerçekten bu anlamda muazzam bir tarihsel sürece sahip. 8 Eylül 1941'de başlayan ve tam 872 gün süren Leningrad kuşatması sırasında şehir nüfusunun yaklaşık 1/3'ü hayatını kaybetmiştir. Shostakovich, senfonisinin Leningrad Filarmoni Orkestrası tarafından yayımlanmasını istemişti. Ancak orkestra üyeleri hükümet önderliğinde gerçekleştirilen seferberlik kapsamında bölgeden tahliye edilmişti. Dünya Galası Bolshoi Tiyatro Orkestrası tarafından 5 Mart 1942'de yapıldı. Moskova Galası ise 29 Mart günü Tüm Birlik Radyo Orkestrası'nın ortaklaşması ile gerçekleştirildi. Bunlar söz konusu galadan daha önceki yayınlanan performanslardır. 2 Nisan 1942'de Leningrad'ın kent sanat sorumluları senfoninin performansı için hazırlıklar yapıldığını açıkladı. Savaş nedeniyle ara verilen müzik yayınları şehir savunması adına moral artışı sağlamak amacıyla yeniden başlatıldı. Bundan sonra savaş döneminde senfonilerle uğraşmak sivil hatta askeri bir gurur meselesi haline geldi. Bu tip etkinlikler potansiyellerin nedeniyle Nazilere karşı önemli bir politik eylem olarak görülüyordu. Asıl kadrosu 40 kişi olan Leningrad Radyo Orkestrası'nın 15 üyesi sadece şehirde bulunmaktaydı. Diğerleri ya açlıktan ölmüş ya da Nazilerle savaşmak için ayrılmıştı. Shostakovich'in senfonisi ise yaklaşık 100 kişilik genişletilmiş bir orkestra gerektiriyordu. Dolayısıyla personel sayısı yetersizdi. Bunun üzerine yetkililer orkestranın açlık veya halsizlik nedeniyle yeniden toparlanmaya cevap veremeyen müzisyenlerini aramak için büyük uğraş verildi. Pek çok kurum gezildi, evler ve hastaneler tek tek dolaşıldı. Yetkililerden biri müzisyenlerin birçoğunun zayıflamış halde olduğunu ve karanlık dairelerinden gelmeye başladıklarında bu insanların nasıl canlandığını anlatamam sözleriyle durumu açıklamıştı. Orkestradaki klarnetçi olan Galina adlı bir müzisyen yaşanan süreci radyoda yaşayan tüm müzisyenlerin davet edildiğini söylediler. Yürümek zordu. İskorbut hastalığından yakalanmıştım ve bacaklarım çok acı veriyordu. İlk başta 9 kişiydik ama sonra daha çok insan geldi. Orkestra şefi bir kızakla getirildi. Çünkü açlık onu çok zayıflatmıştı. Mart 1942'deki ilk provanın 3 saat sürmesi planlanmıştı ancak mevcut 30 müzisyen enstrümanlarının çalamayacak kadar bitkin olduğu için 15 dakika sonra durdurulması gerekiyordu. Provalar sırasında özellikle bakır nefesli çalgılar çalanlar sık sık hastalandılar. Orkestra şefi prova yapılan yere kızakla sürüklenerek getiriliyordu. Ancak daha sonra provanın alınacağı yakın bir yere taşındı ve kendisine bir bisiklet verildi. Böyle zorlu şartlar altında provaları yapılıyordu. O döneme ait bir raporda aynen şöyle yazmaktaydı. Konzermeister ölüyor. Perküsyoncu işe giderken öldü. Kornocu ölümün kapısında. Bazı müzisyenler çıkmaları gereken 2. kata tırmanamadılar. Bunun yerine aşağıda performanslarını sergilediler. İnsanlar çok zayıf olmalarına rağmen oturamadılar. Açlıkla mücadele etmek için sivil halk tarafından pek çok yiyecek bağışlandı ancak yine de provalar sırasında 3 sanatçı hayatını kaybetti. Şehre tüm müzisyenlerin orkestraya dahil olmaları için posterler asıldı. Hatta sembolik olarak Naziler için bile davetiye basılmıştı. Ancak tabii ki şehre girmelerine izin verilmedi. Provalar 6 gün genellikle saat 10'dan öğlen 1'e kadar Pushkin Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Hava saldırılarına dair sirenler tarafından sık sık kesintiye uğradılar ve bazı müzisyenlerin uçak savarlarda görev almaları veya yangınlarla mücadele etmeleri gerekiyordu. Bu yüzden provalar sık sık aksadı. Durumlar gerçekten çok kötüydü. Enstrümanlar da kötü durumdaydı ve şehirde az sayıda tamirci vardı.
Hatta bir tamirci tamir karşılığında yiyecek olarak kedi istemişti. Ama şehirde kedi sayısı bile çok azdı. Çünkü insanlar kedileri yiyerek tüketmişlerdi. Konser 9 Ağustos 1942'de Büyük Filarmoni Salonu'nda gerçekleştirildi. 9 Ağustos günü Adolf Hitler'in daha önce Leningrad'ı ele geçirmesini şehirdeki Astoria Oteli'nde ziyafetle kutlamayı hedeflediği gün olarak seçilmişti. Konser öncesinde Şikval Operasyonu adı altında özel bir operasyon yapıldı ve Nazi topçu pozisyonlarının bombalanması emredildi. Sovyet istihbaratı saldırıya hazırlık olarak daha önce Nazi toplarını ve noktalarını tespit etmişti. Konser günü herhangi bir olumsuzluk olmaması adına ve Nazilerin konser salonunun hedeflemesini önlemek amacıyla Nazi hatları bombalandı. Şehre dev hoparlörler yerleştirilmişti. Yani bombalama devam ederken aynı zamanda arka plandan da konserin seslerin geliyordu. Kuşatma sonrasında esir alınan Nazi mahkumlarının daha sonraki ifadelerinde tüm hattaki askerlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söylemişlerdir. Konser başladı ve sahnede yoğun duygu dolu anlar yaşandı. Performans aslında zayıf bir sanatsal kaliteye sahipti çünkü müzisyenlerin çoğu aç ve hastaydı. Hatta bazı müzisyenler performans sergilerken tükenmeleri sebebiyle yani nefes alamadıkları sebebiyle duraksadılar. Ama seyirciler kendiliğinden bir anda ayağa kalkıp haydi haydi devam et diye bağırıyorlardı. Gösteri sonunda 1 saat civarı süren bir alkış yapıldı. Konser bittiğinde konserin koruyan komutan sahneye çıktı ve biz de senfoni yaptık. Sadece toplarla şeklinde bir espri de yapmıştır. Konser canlı olarak hoparlörlerden yayınlandı ve Nazi moraline karşı düzenlenen bir saldırı şeklinde gerçekleştirildi. Evet dostlar, bu muhteşem tarihi ana sizlerle birlikte tanık olduk. Konsere ait günümüze ulaşan herhangi bir film, fotoğraf veya kayıt bulunmamaktadır. Çünkü savaş yıllarında bile Leningrad dışında bu olayı bilen çok azdı. Ancak savaş sonrasında bu olayın ünü yayıldı. Günümüzde hala 7. senfoninin yurtseverlik anlamı korumaktadır ve şarkıya dair bir saygı söz konusudur. Daha sonra hayatta kalan sanatçılar 1964'te ve 1992 yılında aynı salonda ve aynı koltukta olacak şekilde yeniden bir araya gelme konserine katıldılar. Shostakovich de 1964'teki ilk konserde yer almıştır. 92'deki konserde ise hayatta kalan 14 müzisyen vardı. Evet dostlar, Shostakovich'in 7. senfonisinin Leningrad'da gerçekleştirilen galasını sizlere aktarmak istedim. Savaşın çetin zamanlarını bize anlatan bu eser gerçekten tarihi bir anekdottur. Sovyet Yolculuk kanalımızda bu tür benzer videolar yapıyoruz. Takip etmek için de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.